Arkadaşlar hoş geldiniz Mor Odamıza. Bugünkü konuğumuz Sayın Süleyman Sayın. Yusuf Kerim'in babasıdır kendisi. Yusuf Kerim ve ailesinin yaşadıkları bugünkü Mor Oda konumuz. Herkese merhaba. Vicdan Vakfı'nın Moro'da sohbet odasına hoş geldiniz. Vicdan Vakfı aralıklı olarak bazen haftada bir, bazen 2 haftada bir Moro'da sohbetleri yapıyor. Vicdanları sızlatan konular gündem oluyor. İnsanların haksızlığa uğradığı, sesini duyuramadığı e, konularda vicdanları uyaran programlar yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki Ee, Vicdan Vakfı e, insanların en çok sıkıntı çektiği yerlere karşı da önemli bir hassasiyeti var. İşte insanların gözaltında, cezaevlerinde ağır hak ihlaline uğradığını biliyoruz. Vicdanların sızladığı çok yer olabilir fakat e, vicdanları en çok sızlatan, devletle birey arasındaki uçurumun en çok arttığı yerler gözaltı merkezleri, cezaevleri, geri gönderme merkezleri. Buralarda e, isterse devlet görevlileri istediklerini yapıyorlar. E, ve eğer ki itiraz gelmezse yanlarına kar kalabiliyor veyahut da itiraz edilse bile için üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ve insanlar bunu duyurmak için büyük bir gayret sarf ediyor. İşte bu çerçevede biz de e, hak ihlaline uğrayan insanlara yönelik psikolojik destek yardım çalışmaları yapıyoruz. E, insan hakları ihlallerine uğrayanlara, dezavantajlı bireylere, cezaevindeki mahpusların yakınlarına, anneleri, babaları, çocukları, ve diğer kişilere yönelik elimizden gelen desteği vakıf olarak vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu konularda Türkiye'de büyük bir yara olduğunu görüyoruz. Bu yara neden? Çünkü toplumun bir kesimi bu vicdan sızlatıcı olaylara karşı duyarsız. Bir kesimi de belki biraz duyarlı. Biz duyarlılığı arttırmak istiyoruz. Duyarsızlığın bitmesini istiyoruz. Vicdanları uyarmak istiyoruz. Vicdan sızılarını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ve o yüzden e, bir takım e, kişilerle de konuşuyoruz bu çerçevede. Önceki haftalarda işte cezaevinde ağır ihlallere uğramış bir eski mahpus Hüsamettin Uğur Bey ile görüştük. Babası Menemen R tipi cezaevinde olan Süheda Güngör ile görüştük. Babası İbrahim Güngör ağır hak ihlallerine uğruyor. Çünkü ileri derecede bir Alzheimer hastası, prostat ve diğer birçok hastalığa müptela olmasına rağmen ve kızını tanımakta zorlanmasına rağmen ve hakikaten hapishaneye giriş ve şu andaki fotoğrafları itibariyle de sağlık açısından büyük bir çöküntü yaşadığını görmemize rağmen hala hapiste. Lakaytlık diz boyu maalesef cezaevlerinde bunları görüyoruz. E, yani bugün git yarın gel mantığı hakim. İşler çok yavaş ilerliyor. İnsanlar inim inim inlerken e, birçok idareci bu sorunların üstünü örtmekle kendini vazifeli biliyor veyahut da devlet kurumları son derece yavaş veyahut da kasıtlı çalışıyor. Bu da büyük acıların ortaya çıkmasına yol açıyor. E, Türkiye'de cezaevleri ile ilgili sorunlar çok büyük bir boyutta. İşte bu çerçevede bugün de yine yakını cezaevinde olan bir babayla konuşacağız. Fakat bu çok ekstrem bir durum. Hani e, Yusuf Kerim Sayın Türkiye kamuoyunun ister istemez tanıdığı bir çocuktu ve e, babası Süleyman Sayın'la biz bu akşam konuşacağız. Sayın Süleyman Sayın gerçekten çok büyük sıkıntılar çekti. Bunun en yakın şahitlerinden birisi benim. Bu acıyı Türkiye kamuoyuna duyuran insan benim. Ve bu yüzden bir hususa vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bu kişi Süleyman Sayın sadece bir noktada bir kişiden dolayı mağdur değil. İki kişiden dolayı mağdur. Çünkü hem
e, e, annesi cezaevinde olan bir küçük çocuğa, oğluna uzun süre acılar içinde bakmak zorunda kaldı. Çok büyük üzüntüler, sıkıntılar, dramlar yaşadı aylarca. Çocuğu hastanede onun başındaydı. İşinden ayrılmak, onun başında kalmak ve büyük sıkıntılarla uğraşmak zorunda kaldı. Hem de sonunda işte belki Yusuf Kerim annesine kavuştu ama en sonunda maalesef e, bu menhus hastalığın son basamağı nedeniyle hayatını kaybetti. Aramızdan ayrıldı sevgili Yusuf Kerim ve annesi tekrar cezaevine kondu. Çocuğun acısını bile yaşayamadan, 40'ı bile dolmadan e, hemencecik onu hapishaneye aldılar. Ben cezaevinde Sayın Gülten Sayın'ı ziyaret ettim. E, ve özellikle onu belirtmek istiyorum en başta. E, tüm dinleyicilerimizin de dikkatini çekmek istiyorum. E, yani gerçekten cezaevlerini çok ziyaret ediyorum, insanlarla konuşuyorum. Fakat şunu gördüm. Ee, Yusuf Kerim'in annesi Gülten Sayın hani çocuğuna kavuştu, büyük bir sevinç yaşadı, cezaevinden çıktı geldi ve hani acılarını, üzüntülerini az çok biraz yenmiştir ve de kanser hastalığı çaresiz bir hastalık olduğu için ölüme takdiri ilahi diyerek en azından razı olmuştur diye bekliyordum ama e, maalesef ki 7-8 ay önce ziyaret ettiğim anne Gülten Sayın çok büyük üzüntüler ve açmazlar içindeydi. En az sanırım 3 psikiyatri ilacı kullanıyordu ve çok üzüntülüydü. Atlatamamıştı. Ben hani gerçekten onu az çok atlatmış, kadere razı olmuş sanıyordum ama öyle değildi. Gerçekten çok üzgün gördüm onu. Çok yani o anıları, o anları unutamayan bir mahpus olarak gördüm. Gerçekten çok benim için üzücüydü çünkü beklediğimden maalesef daha kötü durumdaydı. Ve bu dramıyla cedelleşiyordu yani açıkçası. Bir taraftan dışarıda eşi e, işte kaybettiği bir çocukları var, tek çocukları. Efendim eşi cezaevinde Süleyman Sayın, onun yaşadıkları hakeza. Yani Süleyman Sayın sadece bir mahpus hikayesi yaşamadı. E, binlerce insandan farklı olarak çok dramatik iki iki olay yaşadı. Hem çocuğuyla birlikte bir büyük olay yaşadı hem de şu an halen devam eden eşiyle ilgili bir hadise yaşıyor. Son durum nedir? Onu bugün dinleyeceğiz. Kendisi bize anlatacak. Vicdan Vakfı tüm vicdansızlıklara karşı mücadele ediyor ve tüm e, vicdan sızılarına kulak kabartıyor. O yüzden biz bu akşam Süleyman Sayın'ı, sevgili Yusuf Kerim'in babasını dinlemek istiyoruz. Vicdan Vakfı işte bu mor odalarıyla, teknolojinin sağladığı bu imkanlarla da dünyaya sesini duyuruyor. Aynı zamanda da e, vakıf genel merkezinde yaptığı çeşitli çalışmalarla da sesini duyuyor. İşte çeşitli komisyonlarıyla psikoloji, hukuk, eğitim, kültür, sanat, kurumsal iletişim, uluslararası ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve e, genç vicdan ve proje çalışmaları ile ilgili komisyonlarıyla yoğun bir faaliyet arz ediyor. Onların ayrıntısına girmeyeceğim. Biz bu akşam Süleyman Sayın'ın yaşadıkları, daha doğrusu hem oğlu hem devam eden bir sıkıntıyı anlatmasını isteyeceğiz. Son durum nedir? Kamuoyu onu merak ediyor. Ee, ve o yüzden sözü de şimdilik uzatmayayım. Burada bırakayım. Dinleyicilerimiz de gelmiştir. İnşallah güzel bir sohbet olur. Ve bu Türkiye'yi sarsan bu büyük acı hakkında son durum nedir? Yusuf Kerim'in annesinin durumu nedir? Neler yaşandı? Kamuoyu e, zannediyor ki işte Yusuf Kerim'in ölümüyle bu mesele kapandı gitti. Hayır öyle değil. Buralarda neler yaşandı?
öncesi sonrası bilinmeyen tüm yönleri ve şu andaki Süleyman Sayın'ın istekleri noktasında son durumu baba anlatacak. Ben şimdilik konuşmamı burada bitireyim. Hepinize sevgi, saygılarımı sunuyorum. Program bitene kadar lütfen ayrılmayın. Çünkü bu gerçek bir hikaye ve hepimizin vicdanını sorgulatacak bir hikaye. Sevgili Süleyman Bey, buyurun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum İyi öncelikle. akşamlar, buyurun. Bu programda bana yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Sayın Vekilim zaten gereğince anlattı ama olayı böyle kısacık da olsa üstten geçmeyi düşünüyorum eğer müsaadeniz varsa. Yusuf Kerim malum dediğimiz gibi zaten biz Sakarya'ya vefat etmeden bir yıl önce taşınmıştık. Pandemi dönemine gelmiştik. Ortamı değiştiğinden dolayı çok hareketli bir çocuktu. Çok da bulunduğu ortama açıkçası uyum sağlayamamıştı ilk zamanlarda. Bir sene kadar başka bir işte çalıştım. O süre içerisinde çocuk hareketliydi. Hani sokaktaki çocuklara da alışmaya başlamıştı. Baya bir hareketliydi yani. Şey olarak değil, bizim ev giriş kattaydı o zaman. Eve girer çıkarken bazen balkondan girerdi. İşte balkondan çıkardı. O şekilde hareketleri vardı. Bir dönem ana sınıfına gönderdik. İkinci yaşı küçük olduğu için ikinci sene de tekrardan ana sınıfına göndermeye başladık. 1-2 ay geçmeden birden hareketleri durdu yani. Geceleri işte karnım ağrıyor diye hep şikayet ederdi. Annesi de o süre içerisinde hep karnını ovuyordu. Yani neredeyse sabahlara kadar ovuyordu, geçmiyordu. Biz de hastaneye götürdük. Bir akşam böyle oturup işte Gülten Hanım dedi ki ya Süleyman Bey bir götürüp gösterelim. Tamam dedim. İşten gelmiştim. Götürdük. Acile getirdik. Orada baktılar. Aslında bir şey olmadığını söylediler o zaman bize. Hani gaz sıkışmasından kaynaklanan bir şey olduğunu söylediler. Sonra eve geldik. Bir ilaç verdiler. Eve geldik. Bu ağrıları daha da şiddetli olmaya başladı. Daha çok şiddetli olunca aile hekiminden de hem randevu aldık. O gece de kan sonuçları da alınmıştı. Bu sıra içerisinde hani çok fark edemediğimiz ama başında da bir şişkinliğin meydana geldiğini gördük. Hani olayı çok ayrıntısıyla çok şey yapmak istemiyorum ama hastaneye gittik. Hastanenin kapısının önünde bu sefer yatıyor, ultrasyondur bir sürü tetkikler yapıldı. Ve sonucunda 15 gün sonra çıkacağını söylediler o zaman. Ama çocuk doktorun kapısının önünde dayanamıyor. En son ben doktorun odasına gittim. Ya hocam dedim. Hani bu işlemleri hızlandırsanız gerçekten dayanamıyor dedim. 15 gün boyunca bekleyemeyiz sonucunu beklemesini falan. Sağ olsun da hızlandırdı o zaman. Sonra aşağıda işte ultrasyon çektiğimiz yerde CD getirmemizi istedi. Yukarıya gelene kadar birkaç tane daha doktor vardı içeride. Gülten Hanım içeride. Ben de şaşırdım ne oluyor diye. Başka bir odaya gitti. Sonra gelip söylediler işte karnında kitlenin büyük olduğunu söylediler. Tabii o zaman kanserin ne demek olduğunu da bilmiyoruz ama yani olay ne dedik. Maalesef dediler kanser olmuş. Gizli tümörmüş herhalde. O da büyüdüğünü söylediler. O sırada annesi orada işte ağladı doktorun odasında. Ben de çok duygulandım. Gözlerim yaşardı. Çocuk da bize bakınca ne olduğunu anlamadı. Bu sefer çocuk da ağlamaya başladı. Bir an önce yatırılması gerektiğini söylediler o zaman. Yani önce şok olduk. Öyle bir şeyi hiç beklemiyorduk. Yani çok hareketli çocuğun bir anda bu şekilde şey olmasını hiç beklemiyorduk. İşlemleri hızlandırdık. Hafta sonuydu. Biz de hani neresi olur diye doktorun önerdiği yere hastaneye götürdük. İşte Çapa'ya götürmüştük o zaman. Ama birkaç gündür de beni çocuğu hastaneye götürünce artık bıkmıştı yani hastanede. Yani o hafta içerisinde sürekli götürüyoruz. Bir şekilde filmidir, başka bir şeylerine bakıyorlar. Yolda giderken dayısı falan var İstanbul'da. İşte baba ne olur dayıma gidelim. Artık hastaneye gelmeyelim. Ben iyiyim falan şey yapıyor. Acile gittik. Orası da bayağı yoğundu. Hafta sonu olduğu için zaten direkt servis almadılar. Önceki hastanedeki verileri verdim. Böyle böyle durumu var diye. Acilde yatırdık. O zaman Gülten Hanım'ı göndermiştim. Ben orada başında kaldım sabaha kadar. Hafta sonu 2 gün acilde kaldık. Bazen şeyde yer olmayabiliyordu. Tabii o süreç içerisinde eşimin Yargıtay'da
onanan bir dosyası yakın yani. Hani biliyoruz, onaylayacağını biliyoruz. Birkaç hafta bu şekilde geçti. Hastaneye yatışını yaptık. İşte çocuğa biyopsi yaptılar. Bir şekilde tedavilerine başlamaya çalıştılar. Bir kemoterapi vermişlerdi herhalde o zaman. Ben de o esnada işte işe gidip geliyorum. Sakarya'ya geliyorum. Normal çalıştığım iş yerine gidiyorum. Sonra dosyanın onaylandığını görünce o zaman işte Gülten Hanım bana söylemişti zaten. Ya ben dedim Gülten Hanım hani çok da şey yapmaya gerek yok. Çocuk bu durumdayken ben o zaman iyi niyetini koruyorum tabii. Çocuk bu durumdayken hani biz o zaman avukatla da görüşmüştük. İnfazı ertelemek için hani süre isteriz en azından çocuk iyileşene kadar şey yaparız demiştik. Yani ertelerler diye düşünüyorduk o zaman. Sonra dilekçemizi verdik. Dilekçemizin de reddine karar verildi. Ne yapacağız o zaman? Ben de iş yeriyle görüştüm. Böyle böyle bir durumumuzun olduğunu söyledim. Baktık olacak gibi değil. Sağ olsun o zaman Sayın Vekilimiz de orada daha önce de zaten çalışmalarını biliyorduk. Gülten Hanım'la şey yaptık. Acaba bir ona ulaşsak yardımcı olabilir mi diye. O süreç içerisinde ben İstanbul'dayım. Arabanın içinde kalıyorum. Daha kalacağımız yer yok. Onlar serviste kalıyor. Ben bazı geceler arabada yatıyorum. İşte ihtiyaçları olduğu zaman orada yatıp şey yapıyorum. O dönemde arabanın içindeydim. Sayın Vekilimize Twitter'dan DM'den mesaj atmıştım işte. Sağ olsun onlar da ilkin gördüğü gibi ondan sonra danışmanı aradı. Kendisi aradı bizzat bizimle görüştü. Hani keşke daha önce biraz haberimiz olsaydı daha erken davranırdık diye. Biz de bunu beklemediğimizi düşündük açıkçası. Ondan dolayı hani çok da burayla meşgul etmek istemediğimizi söylemiştim o zaman. Sonra eşimin itiraz dilekçesi reddine de karar verilince şey yapıldık yani eşimi almaları gerekiyor. Bir gün falan kalmış. O zaman Yusuf Kerim işte hastanede o zaman kafasında da o kitleyi de açmışlar. Oradan da biyopsi yapmışlar. Birkaç haftada zaten bayağı zayıflamıştı. Aralık ayında onun doğum günü de vardı. Biz de o ameliyata girip çıktıktan sonra kendimiz ikimiz odada özel olarak doğum gününü kutlamıştık Yusuf Kerim'in. Sonra ona anlattık. Oğlum işte annen hasta dedik. Ben o zaman annesi izah etti. Hasta. Belirli bir süre hastanede kalacak. O süre içerisinde ben sana bakacağım demiştim. O da önce hani zaten dışarıda olduğum için çok yanına da var gidemiyordum. Ondan dolayı tamam dedi baba. Gene ikindi vaktiydi. Gülten Hanım'ın eşyalarını hazırladık. Ben dedim işte Sakarya'ya gidip sen kendin teslim olabilirsin dedim. Akşamda ablası da buradaydı. Eşyalarını verdik Sakarya'ya gönderdik ama o esnada Yusuf Kerim yatıyor yani. Ben odaya geçtiğimde yatıyordu. O zaman doktorlara da söylemiştik böyle bir durumumuz var diye sağ olsun. Normalde oraya erkek personel almıyorlar. Genelde çocukların yanında anneleri bulunuyor. Gülten Hanım da telefonu Yusuf Kerim'in yanına bıraktı. Bir de benim telefonum var. Akşam Yusuf Kerim uyanınca işte baba annem nerede? Zaten bazen hatırlıyor bazen hatırlamıyor şey olarak. O ağrılar vardı o zaman. O zaman sana demiştik işte annen gidecek bundan sonra ben bakacağım. O da başka bir hastaneye yattı diye öyle ikna etmiştim onu. Sonra akşam olunca Gülten Hanım'ın İstanbul'daki kardeşinin evini basmışlar. Aslında biz Sakarya'ya göndermeye gittik ama muhtemelen saat 12'den sonra şey bittiğinden dolayı direkt almalar için gelmişlerdi. Kardeşi beni aradı. İşte enişte neredesin? Hastanedeyim. Ya, buraya geldiler. Gülten Hanım'ı soruyorlar. Telefonunda dedim burada. Biz teslim olmaya gönderdik. Bir şekilde aradım. Yani sabah teslim olacakken aradım. Dedim ki gece gidip teslim edebilirsin. Gitti teslim oldu. Ondan sonra şimdi evet çocuklara bakmanız gerekiyor ama yıllardır ben bakmadığım için derken hani çocuğun bütün bakımını annesi üstlenmiş. Ben de annesi kadar nasıl bakılacağını, nasıl yapılacağını çok bilmiyorum açıkçası. İşte orada Yusuf Kerim bana söylüyor. Baba diyor belki çok bilmezsin burada şeyin nasıl olacağını, bakımın nasıl olacağını. Annem gitti ben sana anlatayım diyor. İşte idrarımı tartacaksın her zaman. Yediğim içtiğimi yazacaksın falan diyor. İster istemez yapıyorum ama annesi kadar yapamıyorum. İlk gece zaten
uyuduğu zaman gece uyanmış. Böyle bir çığlıkla uyandı. İşte anne dedi. Ben de işte ona sarıldım. Onu öptüm. O birkaç gün geçtikten sonra da Sayın Vekilimin o zamanki ÖFG TV'ye katılmıştım. Ya orada normalde hani çocuk duymasın diye ben kulaklıkla konuşuyordum. Şey olmasın diye. Çok da anlamasın. Aslında Sayın Vekilimizin sesi dışarıda değildi o zaman. Kulaklıktaydı. Ama ben konuştukça o kendi yatağında gözleri doluyordu. Orada işte hıçkıra hıçkıra kendince ağlıyor. Hem konuşuyorum hem ona bakıyorum. Konuşup konuşmamakta da kararsız kalıyorum. Hani biz hastaneye gönderdik dedik. Şey olmuyor yani tam şey de yapamıyordum. İşte o esnada Sayın Vekilim onunla görüşünce nasılsın diye sormuştu o zaman. Hiç iyi değilim dedi. Ben kendimce orada iyi olduğunu düşünüp şey yapıyordum. Hiç iyi değilim dedi. Annemi çok özlüyorum dedi. Şeyden sonra sabaha kadar ben de ağlamışım. Yani göstermemeye çalışıyorum ama sabaha kadar yatamıyordum. Belli etmemeye çalışıyordum. Çıkıyordum, ağlıyordum, tekrar geri geliyordum. Sonra sosyal medya üzerinden kampanyalar yapıldı. Sağ olsun sanatçılar olsun yerleri bir şekilde destek oldular. Annesinin yanına gelebilmesi için. O süre içerisinde bir defa işte annesini getirdiler ama biz çocuğa artık her seferinde bir bahane uydurup bir yalan uydurup şey diyorduk işte annen mesela nerede diyordun bir ara gelmeden önce baba dedi sen burada bana bakıyorsun işte annemin hastanede olduğunu söylüyorsun telefonunu da buraya bırakmışsın anneme kim bakıyor diye soruyordu bana hastanedeyse ona kim bakıyor ben de işte oğlum ablası var annesi var onlar bakıyordur diye söyleyip geçiştirmeye çalışıyorum o zaman diyordu ki ablası varsa ya da annesi oradaysa görüntülü ara konuşalım. Yani görüntülü ara dediği zaman arayamıyorduk zaten. Şey de yok. Bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorduk. O dönemde şöyle bir yalanı uygulamıştık. Sayın Vekilimizi hekim olarak tanıtmıştık o zaman. Bu anneni iyileştiren doktor şu anda hastanede kalması gerektiğini ara ara durumun iyi olduğu zaman senin yanına gönderecek. Bu şekilde anlatmıştım ben onu. Yani hastanede olduğum için. İlk geldiklerinde o zaman bir şekilde izni çıktı. Annesini getirdi ve birkaç saatliğinde yanında kalması için işte. Getirdiklerinde normalde hematoloji bölümüne başka kişilerin girmesi yasak olmasına rağmen hani jandarmalar mecburi olarak girdi. Annesi geldi. Bu bir onlara baktı, bir bana baktı. Hani annem hastanede bunlar ne şey diye kendince bir şey söylemedi ama ne oluyor diye biraz da şaşkınlığa şey oldu. İlk geldik, Gülten Hanım ilk geldiği zaman beni odadan çıkartmadılar. Yani ben de o aynı odada kaldım. Gülten Hanım da kaldı. Yusuf Kerim de kaldı. Bayağı güzel bir zaman geçmişti o zaman. İyiydi. Çocuk da iyi. Hatta bazen biz Gülten Hanım'da işte içeride nasıl diye konuşmaya başlayınca anne babamla değil de benimle konuş. Babamla konuşmaya mı geldin? Benim yanıma mı geldin diye. Şey yapmıyorduk. Tekrar gittiğinde aynı şeyi kaplıyorduk bu sefer. Çocuğu yatırıp bu sefer alıp götürüyorlardı. Çocuk uyandığında göremiyordu. Biraz daha kalsaydı olmaz mıydı? Niye hemen götürdünüz? Annemi iyi gördüm bu sefer. Şey değildi diye bana yansın ediyordu. O süreç içerisinde bazen artık öyle bir çıkmaza giriyordum ki hani bunu belki söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama çocuğun altını temizlemek zorun yani
zorunda değil de altını temizliyordum. Evladım olduğu için kemoterapiler ağır geliyor. Etkisinden şey yapamıyor. Kucağımda alıp bir yere götürürken kucağımda taşıyorum. Gece bunlardan belki çoğunuzun haberi yok ama Sayın Vekilim haberi var. Bazen gece gerçekten kalkar ağlardı yani. Ağlardı ve ben annemi istiyorum diyordu. Şeyi de yok yani. Hani oğlum gelemez, şöyle de böyle şeyine de bahane de artık şey yapamıyordum. Ve yaptığım şeyi belki annesi kadar da yapamıyordum. O da ayrı bir durum. Bazen işte verilen kemoterapilerden damar yolları açamıyorlardı. Saatlerce ağlardı. Ben elini tuttuğum zaman işte baba sen ne kadar vicdansızsın. Hep canımı incitiyorlar. Bir şey demiyorsun. Öyle bir psikolojik bunalıma girmiştim ben. Kendimce de girmiştim. Hatta o dönem o kadar kendimce yani çaresiz olarak hissetmiştim ki yani bunları atlatarak anlatacağım ama o süreç içerisinde ev sahibim benim evden çıkmam gerektiğini söyledi mesela. Yani ilk evi Sakarya'ya geldiğim zaman Gülten Hanım yok. Ev Sakarya'da. Ben hastanedeyim. Kendi çocuğunun yani oğlunun evleneceğini söyleyerekten işte kendi çocuğum yerleşecek. Onun için çıkmam gerektiğini söyledi o zaman bana. Ben o zaman demiştim ya hastanedeyim. Eşim de şu anda burada değil. Hani şu an gelemem yani ne zamana kadar bir süre verin dedim o zaman. Bir süre verdi. O zaman içerisinde 20 gün mü 25 günlük bir süre vermişti o zaman. Evi taşımam gerekiyor. Yusuf Kerim'e bakmam gerekiyor. Yeni bir ev bulmam gerekiyor. Bir şekilde onu hallettik. Öyle diyeyim. Yani ev arattırdık. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu. Bir şekilde ev bulduk. Ama sonradan duydum ki kendi oğlu evlendiği zaman zaten oraya girmemiş. Aslında biraz da sosyal medyada biraz da insanlar bu şekilde destek olunca acaba başıma da bir şey gelir diye istememiş olduğunu öğrendik. Aradan bir ay geçmedi. Evi taşıdıktan sonra normal telefonla işte bana mesaj atıyor ya da görüşüyor. Yani geçmiş olsun falan diyor ama evin elektriğini, suyunu bir şekilde kendi üzerimdeydi ama başka yere taşımamı istiyordu. Ben de ilk fırsatta biz Sakarya'ya geldiğimizde evi şey yaparız demiştim. Elektrik suyunu çeviririz. Sakarya'ya geldim. Birkaç gün geçti. Ondan sonra kendisinden haber alamadım yani. Telefon olarak çalmıyor. Bir gün öyle yolda giderken başka birisiyle görüştüm. Ya dedim bizim ev sahibi dedim. Hep aradı beni ama ben ulaşamıyorum şu anda. Ya dedi sizin ev sahibi dedi vefat etti. Allah Allah dedim. Daha geçen konuştuk. Nasıl vefat etti dedim. Vallahi dedi onun kaynanası da herhalde kanserden rahatsızdı. Eşini otogara götürüyor. Yolda gelirken kalp krizi geçiriyor. Arabayı kullanıyor herhalde. Kalp krizi geçirince kaldırımın üstündeki ağaca çarpıp vefat ediyor. Ben şok oldum. Nasıl dedim. Daha birkaç gün önce konuşmuştuk. Böyle o zaman bana yani Allah'ım dedim ben beddua da etmedim. Bir şey de yapmadım ama bilmiyorum bir şeyine ben müdahil olmak istemiyorum. Şeyine de gittim yani. Cenazesine gittim ondan sonra. Başsağlığı da diledik şey olarak değil. Sonra yeni eve taşındık. Taşındığımız evde işte çocuğu getiriyorum. Ev her taraf o zaman dağınık. Şey yok. Çocuğu bir tarafa oturturdum. Ben evi yavaş yavaş toparlamaya başlıyorum. O esnada ona yemek yapmaya çalışıyorum. İşte bazen onu evde tek bırakıp işte oğlum bu ev biraz daha iyi diyeme göre telefon sende olsun. Dışarıya çıkıp elektrik suyunu falan açtırmaya çalışıyorum. O evde kalıyor. Arada bir beni arıyor. Baba neredesin? Çabuk gel. Acıktım. Oradan orayı bırak. Buraya geliyordum bu sefer. Bu şekilde sıkıntıları yaşıyordu ve onun yanında her seferinde de bu sefer annesiyle ilgili sıkıntıları yaşıyordu. Hani yaptığım şeyde memnun kalıyordu ama annesinden beklediği kadar belki olmuyordu bende. Bazen bana derdi baba sen çok vicdansızsın diyordu. Niye oğlum diyor baba doktorlar gelip elime
Damar yolu açacak. Sen hiç onlara kızmıyorsun. Benim elimi tutuyorsun. Onlar da benim canımı acıtıyor diyordu. Ben de işte oğlum canın yanmasın. Yani bir an önce geçsin diye şey yaptı diyor. Nasıl öyle bir şey olabilir? Diyor, hem canımı yakıyorsun hem de iyiliğimi düşünüyorsun diyorsun. Öyle iyilik olmaz diyordu. Hep bana öyle derdi. Sen biraz gaddarsın diyordu. Hayatımda hiç iğne kullanmadım. Yani hiç iğne vurmamışım bir insana. Ama eve getirdiğim zaman günde 3 tane iğnesi vardı. O zaman nasıl vurulacağını öğrenmiştim. Evde iğnelerini kendim yaptırırdım. Yemeklerini yapardım. Artık bazen iki koldan, bunlar normalde kan sulandırıcı iğne, bir de bunların iğne uçları ufak olur. Sabahları uyandırırdım, işte Yusuf Kerim kalk, hangi koluna vurayım? Böyle kolunun altından tutardı, bu tarafını tutardı, diğer tarafını tutardı. Baba diyordu ki ikisi de çok acıyor. Şimdi vurma, biraz sonra gel. Her gittiğimde biraz sonra. Biraz sonra ben de bazen artık şey yapmıyordum. Uykudayken hemen tutup vuruyordum. O zaman uyanınca kızıyordu bana. Bu iğneleri vurmayınca da sıkıntı yaşıyordu. Neyse, buraları atlatarak geçeyim. Gel zaman git zaman gene bu sefer deprem oldu. Deprem olunca yani açıkçası kendi çocuğumun durumunu o durumda anlatmaktan biraz da utandım. İnsanlar göçük altında, bir türlü ulaşamıyorlar, vefat edenler var. En azından yani muhasebe yaptığım zaman çocuğumu görebiliyorum yanımda diye. Ama gene her gece uyanınca annesini istiyor. Şey yok yani. Sonra hatta bir dönem Sayın Vekilim orada, zannedersem Adıyaman'daydı, bir çadırda şey yapıyor. E, Depremzedelerle görüşüyor. Ben de dinliyorum orada. E, Yusuf Kerim de bakmış Sayın Vekilimi görünce orada. Sayın Vekilim Allah razı olsun. Yani birebir de bazen telefonu arar, hal hatırını sorardı. İşte annenle ilgili güzel şeyler olacak, göndereceğiz diye şey yapınca aileden birisi olarak o zaman görmüştük. Normal videoyu izliyorum. Şey yok. Yusuf Kerim, Ömer amca demiş, el sallıyormuş. Dedim oğlum o şu an seni görmezsiniz. Öyle de bir şey olmuştu o zaman. Sonra artık bazı günler, belirli günler dozunu artırıyordu her geçen gün. Sürekli ağlıyor. İşte ben annemi istiyorum, ben anlamıyorum. Çocuk olduğu için de artık bazen izahını da yapamıyoruz. Annemi istiyorum, annemi istiyorum diye ağladı. O zaman bir video yayınlamıştım zaten o süreç içerisinde. Artık ondan mı kaynaklandı, bir sürü insana destek olmuştu o zaman. Annesini bir şekilde alıp getirdiler. Nasıl getirildiğini ben de bilmiyorum. O zaman söylemişlerdi sağ olsun. Natalya Hanım da o dönemde bana söylemişti getirileceğiyle ilgili. Ama getirdikleri tarih biraz şöyle olmuştu. Tam çocuğu hastaneden taburcu edeceğiz. Taburcu edeceğimiz zamana denk getirmişler. Biz de doktorlardan rica ettik. En azından annesi geliyor dedik. Taburcu etmeyin. Hani birkaç gün daha kalsın burada. Çünkü başka hastalar da geliyor. Yerlerini de işgal etmek istemiyoruz. Yer yok zaten. Yani yoğun bir hastane. Tamam dediler. Bu sefer Gülten Hanım'ı getirdiğinde elleri kelepçeli, bu şekilde getirilmesi gerektiğini söylediler. Sağ olsun oradaki doktorlar dedi bu şekilde olmaz. Zaten çocuğun durumu böyle. Bayağı kapıda bir münakaşa oldu o zaman. Sonra kelepçe açtılar. İçeriye getirdiler. Kapıda 2 tane jandarma oturuyor. İçeride bir tane infaz koruma memuru var. Birkaç gün annesiyle o zaman beraber kaldılar ama çocuğun elindeki tabletini almışlar, telefonu almışlar, bilgisayarını almışlar. Sadece annesini oraya koymuşlar. Çocuk orada. Bir nevi mobbing uyguluyorlar. Şimdi yemek getireceğim. Bazen oradaki yemek değil. Yemeği kontrol edip vereceğiz ama her şeyi de almıyorlar içeri. O süre içerisinde annesi uygun bir dille çocuğa aslında hastanede değil de hapishanede olduğunu anlatmış. Çocuk da onu bir yerine not etmiş zaten. Ondan sonra çocuğu taburcu etmeleri gerektiğini söylediler hastanedekiler. Çocuğu taburcu edeceğiz. Çünkü yer yok, olarak yok. Tamam dedim. Gittim çocuğu taburcu etmek için. Bu sefer hani
İlk geldiklerinde ben de odada kalıyordum ya. Daha sonra getirdiklerinde beni zaten odada bırakmamışlar. Birkaç gün ben dışarıda gene arabanın içinde yatıyorum. İhtiyaçları olduğu zaman gelip gidiyorum. Odaya gittim. Annesini yan tarafa almışlar. Ben de içeride Yusuf Kerim'in yanındayım o zaman. Ya baba dedi, ben anneme şu resmi yaptım dedi. Ben bu resmi anneme teslim etmek istiyorum dedi. Tamam oğlum dedim. Yan tarafta zaten. Sen bunu git teslim et. Ben burada seni bekliyorum dedim. Teslim edip geldi. Bekledi, yüzü düşmüş. Ben dedim ne oldu dedi baba. Verdim ama herhalde vermeyecekler dedi. Yok oğlum dedim, verirler. Şey yapma dedim. Odada eşyalarını toplarken içeriden, yani ya jandarmaydı ya infaz koruma memuru, tam hatırlamıyorum ama bir bayan geldi. Direkt işte Yusuf Kerim, biz bunu annene veremeyiz. Yasak. Baktım Yusuf oturdu ağladı. Ya tamam oğlum, öyle şey yanlış anlaşılmış falan diyorum ama ağladı. Ben gittim ya bayana dedim ki, hanımefendi dedim, yani buradaki amacınız ne dedim. Hani bunu çocuğa söylemeden beni dışarıya çağırıp söyleyemiyor musunuz? Direkt çocuğa niye söylüyorsunuz? Vermeyin ya da hani yasaksa vermeyebilirsiniz. Beni çağırın söyleyin. En azından çocuğa hissettirmeden. Şimdi ben dedim çocuğu ağlıyor. Nasıl durdurayım onu dedim. O oradan ağlıyor. Gülfen Hanım yan tarafta ağlıyor. İkisi ağlıyor bir şekilde, artık içeriye girdim. Nasıl olduysa bir şekilde oradakiler de herhalde artık kendi aralarında şey yapamayınca vermeye çalışıyorsa, annesi orada verdiler mi vermediler mi şeyini bilmiyorum. İşte sesleniyor. Yusuf Kerim, oğlum ben resmini aldım, verdiler bana dedi. Sonra sustu, tamam dedi. Baba o zaman gidince dedi, gideyim anneme sarılayım, ondan sonra gideriz. Tamam dedim. Gidip söyledim işte annesine sarılıp ayrılsın mı diye. Gene orada şey yaptılar. Yasak dediler. Sarılamaz. Ya arkadaş dedim, kaç gündür zaten aynı odadalar. Gideceğiz. Yok müsaade edemeyiz bu şekilde. Yasak dediler. Aralarında birisi gene hani şey yaptı, yani ya ne olacak gibisinden, yani sarılsın gibisinden şey yaptı ama bir tane bile bu şekilde şey yapınca maalesef müsaade etmediler. Bu sefer gene ağlamaya başladı. Annesi orada ağlıyor. Çocuk burada ağlıyor. Hastanedeki diğer anneler geliyor. İşte bu sefer çocuğu ikna etmeye çalışıyor. Neyse oğlum dedim, bir şey olmaz dedim. Bir dahakine inşallah geldiği zaman tamamen gelmiş olur. Bir daha gitmez. O zaman daha çok sarılırsın diye söylemiştim ona. Bu sefer arabaya bindik. Arabaya bindiğimizde tabii benim haberim yok. Annesinin kendisine işte hapishanede olduğunu söylediğinden haberim yok. Baba diyor, artık bana gerçekleri söyle diyor. Benim annem diyor buradan giderken diyor hastaneye gitmeyecekmiş diyor. Hapishaneye gidecekmiş diyor. Ya oğlum işte bir şekilde ikna etmeye çalıştım. İnsanlar bazen yanlış anlayabiliyor. Yanlışlıkla almış olabilir ama bir an önce inşallah o da gelecek falan diyorum. Bu sefer yüzünü çevirdi, konuşmadı benimle. Yani ağladı. Arabayla eczanenin önüne gittik. Ona ilaç alacaktım. Bak oğlum dedim, eczaneye gidiyorum. Sen de içeriden beni görüyorsun zaten. Arabanın içinden görüyorsun diye. Bu sefer eczaneye gidip arada bir arabanın içine bakıyorum. Böyle başını kaldırıp bakıyor ama hüngür hüngür ağlıyor. Geldim oğlum dedim, niye ağlıyorsun? Baba diyor, şimdi annemi götürdüler hapishaneye diyor. Sana da öyle bir şey olsa diyor, o zaman bana kim bakacak? Nasıl olacak diyor. Yani dedim oğlum öyle bir şey olmaz dedim. Ben buradayım. Yani hiç merak etme dedim. Ben bir yere gitmiyorum. Annen de gelecek dedim yani. Yoldan gelene kadar bazen ağlıyor, bazen yatıyor, kalkıyor. İşte annemi götürmüşler, bir daha getirmeyecekler. Bir sürü şey söylüyor. Eve geldik. Kendi evimize, o dönemde böyle şöyle biraz da açıkçası e, aileme de bir kırgınlığım var. Çünkü evi taşıdığımız zaman, o zaman dedim ki ya ben evi taşıyorum. Artık annemi aramıştım yani. Biriniz gelse yardım etse en azından hani düzenlemesinde ya da şeyinde. Ben de çocukla ilgilenirim. Tamam dediler ama sonra yani o yoğunluk arasında gelemediler. Başka yere gitmek zorunda kaldılar.
Ondan sonra gelelim dediler de geldikleri zaman tekrar geldiler ama o sıkışık olduğum zamana denk gelmemişti. Yani biraz orada bir kırgınlığım olmuştu onlara karşı. Artık kimseden bir şey istemiyordum kendimce. Çocukla psikolojik bunalıma girmiştim. Hastanede bir dönem gerçekten ciddi ciddi şunu düşünüyordum. Yani e, inancımı yitirdim diyebilirdim o zaman süre içerisinde. İntihar etmeyi düşünüyordum. Öyle söyleyeyim. Ama önce böyle düşündüm. Sonra hastanedeki çocuğun haline bakıyorum. Gece işte MR'a götürüyoruz. Bir sürü meşakkatı var. Edeyim mi etmeyeyim diye gitgeller oluyordu bende. Annesi bir şekilde içeride zaten sıkıntı yaşıyor. Çocuğumu düşünmediğim bir an yok diyor. Ben ziyaretine gidemiyorum. Çocuk orada ağlıyor. Baktım yani hayatın o zaman boş olduğunu kendimce yani öyle bir psikolojiye girmiştim. Yani intihar etsem bu sefer çocuk daha çok perişan olacak diye de intihar da edemedim. Dedim en azından o zaman e, çocuk zaten ömrü bir yere kadar dayanır ya da dayanmaz bir şekilde. Ondan sonrasını ederim diye düşünmüştüm. Süleyman Bey, biraz dinlemek ister misiniz? Hı. Dinlensem iyi olur. Tamam, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sayın Vekilim, buyurun eklemek istedikleriniz. Tabii. Şimdi tabii e, Süleyman Bey konuşunca aslında çoğumuzun bilmediği, benim dahi bilmediğim bazı hadiseleri anlattı. Yani dram tahmin ettiğimizden daha büyüktü tabii. Yani şimdi zaten son derece ekstrem bir durum var ortada. Olağan dışı bir durum var. Hasta bir çocuk, annesi başında olması gereken bir çocuğun annesi adil olmayan yargılamalarla cezalandırılmış ve çocuğundan uzak durmak zorunda. Hapiste olması lazım. Çocuğa söylenemiyor falan. Tabii dramın büyüklüğünü ben fark ettim. Çünkü öncesinde de Ahmet Burhan Ataç olayında da bunun çok üzücü bir olay olduğunu görüp müdahil olmuştuk. Yoğun bir gündem olmuştu. Kısmen çocuğumuza yardımcı olabilmiştik. Bunun da böyle çok önemli bir olay olduğunu görünce hemen programımıza aldık ve o programda baba hastane odasında, çocuk hasta yatağında Süleyman Bey'in anlattığı gibi çok önemli bir program yaptık. Tabii ben açıkçası yani bu işin benimle ilgili yönünü de biraz anlatayım. O programdan çok beklentim vardı. Yani benim gördüğüm ama kamuoyunun görmediği büyük bir dram var ortada. Bunu kamuoyuna iyi yansıtmamız lazım. E, e, Yani programı yaptık ama istediğimiz yankıyı bulamadık. Fakat buna da tabii çok üzülmüştüm. E, Ve ondan sonra bir gayret ettik. Daha bununla ilgili e, önemli kesitleri aldık, kamuoyuna sunduk ve tabii o Yusuf Kerim'le konuştuğum anlar, benim Yusuf Kerim nasılsın dediğim anda o çocuğun tüm safiyetiyle, tüm samimiyetiyle, tüm çocuk masumluğuyla hiç iyi değilim işte annem yanımda yok demesi falan. Tabii ya milyonların yüreğini kanatmıştı. Çok büyük bir dramın olduğu orada ortaya çıkmıştı. Ben de o gece yani Süleyman Bey gibi sabahlara kadar gözyaşlarımı tutamamıştım. Yani gerçekten e, beni, arkadaşlarımı, Süleyman Bey'i ne kadar etkilediğini kamuoyu bilemez o anda açıkçası. Bizim açımızdan çok unutulmaz anlar yaşanmıştı. Tabii ardından da önemli bir kamuoyu tepkisi oluştu. Biz ünlü şahıslara e, Yusuf Kerim'in durumunu anlatan kısa videolar yapmalarını istedik. Başka çok değerli arkadaşlarımız konuyu sahiplendi. Kamuoyu sahiplendi ve sosyal medya ardından meclis gündemine konu geldi. Annenin e, yaşadığı dramı herkes gördü ve
bir yasa değişikliği teklifi sunduk ve bir müddet direndi iktidar bu yasa değişikliği teklifine ve sonra bu yasa değişikliği teklifimiz kabul edildi. Bu bizim için çok inanılmaz mutluluktu çünkü istediğiniz kadar üzülün, ağlayın, çırpının. Yasalar böyle olunca anne çocuğun yanına gelemiyordu. Yani Allah'a şükürler olsun, kamuoyunun eline emeğine sağlık. Büyük bir gayret, büyük bir gündem oluşturuldu ve tüm kamuoyunun desteğiyle Yusuf Kerim'i annesine en azından kavuşturduk. Çok dramatik, gözyaşlarımızı tutamadığımız, sevinçten bu sefer gözyaşlarımızı tutamadığımız kavuşma anları oldu. Gerçekten çok ekstrem bir durumdu. Ve tabii tedavisi daha iyiye gitmeye başladı. Biraz toparladı. Fakat tabii bu arada belki hiçbirimizin bilmediği acımasız şeyler yaşanıyordu demek. Yani şimdi mesela ben de bilmiyordum Süleyman Bey'in. Yani tüm bunlar yaşanırken, tüm bu acılar yaşanırken mesela ev sahibinin ya evden çık kardeşim işte başıma bir iş gelirsin falan demesi. Yani düşünebiliyor musunuz? Nasıl nasıl işler oluyor şu dünyada yani? Bu kadar yardım edilmesi gereken bir aileye anne cezaevinde, baba hasta çocuğuyla büyük bir zorluk yaşıyor. E, Ev sahibi de evden çık kardeşim falan diyor. Başıma iş alırım. Zaman kötü. İşte şöyle böyle falan. Ya bu nasıl bir şey yani? Gerçekten böyle bir acımasızlık, vicdansızlık olabilir mi? Bu kadar duyarsızlık olabilir mi? Gerçekten çok öfkelendirici. Yani Süleyman Bey'in Allah korusun yani aklına intihar bile getirmesi aslında konunun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Allah korusun yani insanlar çok daraldığı, e, hayatın anlamının bittiği anlarda böyle şeyler aklına gelebilir. Allah korusun tabii ki böyle bir şeye yönelmemiş Süleyman Bey ama yani bir kediyi köşeye sıkıştırırsanız her şeyi yapabilir, ne yapacağını bilemez. Onun gibi insanları da bu kadar köşeye sıkıştırırsanız işte böyle olur. Neyse buralar gerçekten çok e, trajik hadiselerle dolu. Ve biliyorsunuz en sonunda biz Yusuf Kerim bir deri bir kemik kaldı ve e, Yusuf Kerim maalesef aramızdan ayrıldı. Ben özellikle Süleyman Bey'den sonrasında ne oldu onu istiyorum. Onu lütfen anlatsın. Bir saatimiz kaldı. Çünkü orası kamuoyunun belki hiç bilmediği bir yer. Yani Yusuf Kerim vefat etti ve sonrasında cenazesine gittik. Cenaze kaldırıldı. Ve ardından neler yaşandı? Anne kısa bir süre sonra cezaevine kondu ve cezaevinde neler yaşandı? Bütün bunları yani şimdi e, anlatması lazım Süleyman Bey'in. Olayın iki boyutu olduğunu söylemiştik. Birincisi Yusuf Kerim, işte Yusuf Kerim'le yaşadığı büyük sıkıntılar, büyük acılar, onlardan sonra yaşanan büyük sevinçler, annenin serbest kalması, çocuğuna kavuşması, kucaklaşması ve fakat sonunda beklenen son Yusuf Kerim'in vefatı. E, Ama bundan sonra da bir büyük hikaye var. Bir hasta mahpus annesinin bir hatta hastalığından dolayı küçük yaşta vefat etmiş bir çocuğun annesinin hapisteyken yaşadıkları biraz da bunu anlatsın Süleyman Bey. Çünkü buralarda çok büyük travmalar oluyor. Gerek işte mesela bakın Allah korusun yani Süleyman Bey'i intihar düşüncelerine kadar itecek bir depresyon, bir sıkıntı yaşanıyor. Anne için aynı şeyler ve en azından Süleyman Bey şimdi dışarıda yani cezaevinde olan mesela şu anda bu programı Gülten Hanım'la yapamıyoruz. Keşke ona ulaşsak, keşke onu dinlesek, bu programa o katılsa ama onun yerine Süleyman Bey anlatacak. Annenin kaç aydır yaşadıkları, kaç aydır cezaevinde Süleyman Bey, onu da lütfen söyleyin. Vefat sonrası neler yaşandı? Ben çok sözü uzatmayayım. Yine Süleyman Bey'e vereyim. Çünkü kamuoyunun bilmediği ve aslında bilmesi gereken ve aslında hasta mahpusların yakınlarına verilmesi gereken psikolojik destek anlamında da kamuoyunun bilgilenmesi gerekiyor. Bu anlamda e,
Bu anlamda neler diyorsunuz Süleyman Bey? Neler yapılmalı? Yani siz yani dilim varmıyor gerçekten, hani kamuoyu çok büyük bir sahiplenmeyle sizi sahiplenmişti ama yine de demek ki çok büyük eksiklikler olmuş, yaşadığınız tek başına dramlar olmuş ve Allah korusun yaşadığı, yani aklınıza gelen kötü düşünceler. Ve fakat sonrasında da annenin yaşadıkları, şu an sizler yine neler yaşıyorsunuz? Bütün bunlar için lütfen söz sizde, buyurun. Hı hı. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Hakkınızı helal edin. Bayağı bir konuştum, kafanızı da şişirdim. Ya, estağfurullah, lütfen, biz sizi zaten dinlemek için buradayız. Buyurun. Çocuk bu olaylardan sonra Sayın Vekilim de dediği gibi zaten annesi çıkmıştı bir şekilde o dönemde tedavinin de iyi gittiğini görüyorduk. Artık karnındaki kitle neredeyse tamamen bitmiş. E, Bir mit olarak iyileşecek diye bakıyorduk açıkçası. Hep annesi cezaevindeyken orada işte oğlumu geçemediğim bir an bile olmuyor dediği zaman kendi psikolojim de iyi değildi ama kendisine de işte tedavisi iyi gidecek, şöyle olacak moral vermeye çalışıyordum. Tabii aslında doktorlar çok da iyi gittiğini söylemiyorlardı. Yani tedavinin iyi gideceğini söylemiyorlardı. Hatta annesi ilk çıktığı zaman ya işte Süleyman Bey bak gözleri şişiyor, kafası şişiyor, nasıl olacak? Ya işte Gülten Hanım bu her seferinde oluyor zaten, geçer diyordum yani. En son bir gün gene hastanede doktorlar iyi olmadığını söyleyince bu sefer Gülten Hanım ya sen bana da mı yalan söylüyordun? Bana da mı niye gerçek söylemiyorsun diye. O da bana şey yapıyordu. Vefatı biraz şöyle olmuştu. Vefat olayını anlatıp ondan sonrasına gelelim istersen. Artık çocuk en son eve geldiğimizde hiç hastaneye gitmek istemiyordu. Ateşi de yükselmişti biz evdeyken. Doktoruna mesajı çocuk evde yalvarıyor. Baba ne olursun beni hastaneye götürmeyin diye yalvarıyor yani bize. Sonra götürdük. O zaman ateşi yüksekti oğlum. Tabii hastanenin aciline giderken de biz sandalyede götürüyoruz. Baba zaten bir şeyim yok. Hemen bakıp geri gönderecekler değil mi baba? İşte anne bir şey yapmayacaklar bana değil mi? Acile götürdük. Orada gene damar yolu, serum bir sürü şey yapınca ondan sonra zaten çocuğu hastaneden geri çıkartamamıştık. Yani o süreç içerisinde hatta vefat etmeden bir iki gün önce bunu genelde yapıyordu ama son günlerde gerçekten ağrılar çok şiddetli olmaya başlamıştı ve artık ağrı kesiciler etki etmiyordu. Yani ne kadar ağrı kesici verirlerse versinler etki etmiyordu. Kendisi de annesinin söylediği şey işte annesinin ne olursun beni öldürün kurtulayım diye söylüyordu zaten. Vefat ettiği gün gene kan ihtiyacı oldu. Yani ben kan merkezine gidip kendim kan verecektim. Sonra işte kemikleri kırılmasın diye eczaneden ona bel korsesi almaya gittim. Öğleden sonra geleceğini söylediler. Annesi aradı. Dedi ki işte çocuğun canı çorba istiyor. Getirebilir misin diye. Tamam dedim. Çorbayı aldım. Yukarıya çıkana kadar orada hareketlilik var. Yani çocuk normal konuşan şey çocuğu. Ondan sonra vefat ettiğini söylediler. Ben o zaman şok oldum zaten. O zaman da bayağı bir ağlamıştım. Çocuğu görünce odasına girdim. Baktım. Ve bazen şey oluyor yani psikolojik bunalım derken bazen çocuk rüyama geliyor. Onu öptüğüm zaman halen gerçekmiş gibi o bazen ateşi çıktığı zaman öptüğüm zamanki o hissiyatı hissederim yani rüyama geldiği zaman. Onu hissederim. Halinde hissederim yani. Neyse vefat etti. Geldik. Annesi zaten tam daha doyamamıştı. Defin işlemlerini yaptık. Orada da şöyle bir psikolojik bunalıma girmiştim. Ben hayatımda hiç böyle elime şey olarak yani cenaze olarak elime aldığım bir şey yoktu o zaman. Yusuf Kerim'in kefeniyle beraber alıp mezara koyduğum zaman. Sonra rüyama girdi. Ee, Bir hafta geçmeden o hafta içerisinde bu sefer Gülten Hanım geceleri kalkıp işte oğlum diyor. Bir şekilde psikolojik bunalım geçirmiş. Ama o süreç içerisinde daha bir fırsat
bulamadık yani ikimiz birbirimize iyi gelir. Hani ben de çok iyi olduğunu söylemiyorum zaten ama birinde en azından teselli edecek şeyi bulamadık. Yoldan gelirken o zaman ekipler tarafından yolumuz kesildi. Gülten Hanım'ı aldılar. Biz normalde o hafta içerisinde o gün zaten dışarıya çıkmıştık. Yusuf Kerim'in götürdüğümüz bir park vardı. Biraz oraya gidip hava alalım dedik. Yolda gelirken önümüzü kestiler. İşte ondan sonra arabanın içinde silah var mı diye o zaman sormuşlardı. Arabanın içine arıyorlar böyle. Ondan sonra Yunus ekipleri geldi. Tem şube geldi. Ama öyle bir kesmişler ki kaldırımın üstüne çıkmışlar. Diğer böyle hani arabanın önünü kesersin sanki araba kaçar gibi şey yapıyorlar. O biraz zorumuza gitmişti. Sonra Gülten Hanım'ı alıp götürdüler. E, Yani şok olmuştuk. Aslında cenazede şöyle bizi Gülten Hanım'ın alınacağını biliyorduk. Ama birkaç yerle o zaman görüşmüştük. Hani en azından bir süre verilse o zaman bir avukatla görüştüğümüz zaman demiştik ki bize haber verirler almadan önce. Biz de size haber veririz. Yani hem cenazenin kaldırılmasındaki şey yapıyoruz hem de Gülten Hanım gidecek mi gitmeyecek mi burada mı şu an kalacak mı nasıl onunla ilgili bir yasa var mı yok mu diye de şey yapıyoruz araştırıyoruz. Direkt yolda alınca demek ki dedi araması başlamış. Ondan dolayı almışlar diye o zaman bize öyle bilgi verildi. Tamam dedik. Aldılar. Hiç eşyası hazır değil. Elbiselerini hazırlamamışım. Eve geldim. Elbiselerini hazırladım. Tem şubeye aldılar. Gittim kapıya. Zaten görüşemedik ondan sonrası. Ferizi'ye götüreceğini söylediler. Yani hem üzülüyorum Gülten Hanım'a. O da bayağı üzülmüştü o zaman. Çünkü daha çocuğun mezarına gidecektik. Birbirimizi biraz en azından şöyle bir 40'ı çıksaydı diye insan düşünüyor yani şey olarak. Ferizi'ye götürülecekken sabahleyin ben evden çıkacağım. Bir de baktım tekrardan kapıya ekipler geldi. İşte Gülten Hanım'ı almaya geldik. Dün aldınız. Yani Gülten Hanım şu anda şeye gidecek diye. Haberimiz yok dediler. Ben aradım orayı. İşte haber verilmediğini söyledim. Onlar yani ben şey dedim zaten yoldan aldılar. Hani her yere haber düşmüş olması gerekir diye düşünmüştüm. Sonra Ferizi'ye gittim. Oraya teslim edilir mi edilmez mi diye orayı aradım. Bize daha gelmedi dediler. Orada bekledim. En sonunda işte Ferizi alındığını duyduktan sonra biraz daha rahatlamış oldum. En azından nerede olduğunu biliyorum. Geri eve geldim. Bu sefer eve geldiğimde evde tek başıma kaldım. Ya tek başıma kaldım ama çocukla daha önce geçirdiğimiz anılarımız var. Hani belki de o zaman da psikolojik bir bunalımdan geçiyorum. Bu aynı şekilde Gülten Hanım da o şekilde içeride o şekilde geçiriyormuş. Yani kendi yatağımda yatıyorum. Çocuğun odasında bazen gece sesi gelirse işte baba derdi. Giderdim işte altını temizledim ya da lavaboya çıkartırdım. Bu sefer aynı sesler gelmeye başladı bana. İstemsiz bir şekilde. Banyoda onu duş yaptırdığım yere giriyorum. Oradaymış gibi bu sefer hissetmeye başladım. Bazı geceler evde kalmıyoruz. Yani arabaya binip dışarı çıkıyordum. Şey olmasın diye. Yani o anın nasıl olduğunu ben de tam çözemedim. Hani bir sesler oluyor, gece uyanıyorum ama hala ölmemiş gibi o anın sıcaklığını hissediyorum. Gülten Hanım aynı şekilde gidiyorum. Görüşe gidiyorum mesela. Kapalı görüşe gidiyorum. Konuşamıyoruz. Yani 2 kelime konuşuyoruz. O orada ağlıyor. Ben de duygulanıyorum. Ben de burada ağlıyorum. Bu şekilde kendisi içeride dışarıya çıktığımız zaman da o süre içerisinde ben de biraz psikiyatrik destek olarak destek aldım. İlaç kullanmaya başladım. Kendisi de içeride o zaman da tembihte bulunmuştuk. O zaman 3 tane yakın ilaç alıyordu kendisine yani bu şey olmasın diye. Ama geçmiyor yani Gülten Hanım yok, çocuk yok, evde kaldım. Aslında o zaman da dediğim gibi böyle tam artık intiharın eşindeyim. Zaten kimse de yok yani.
alan olarak da öyle açılmış. Sağ olsun o zaman da Sayın Vekilimin bir tane danışmanı var. Çağlar diye. Buradan da ona selamlar vereyim. Çocuğuna da Allah şifalar versin. E, o döneme denk geldi. Konuştuk. Ya dedi Süleyman Bey şimdi evdeyseniz dedi çok şey yapabilirsiniz dedi. Hani moraliniz bozulur, yalnız hissedersiniz böyle. Biraz muhabbet edince onu konuşması bana iyi geldi. Hani yapabiliyorsanız dedi belki zor gelecek ama bir işte çalışırsanız dedi iyi olur dedi. En azından bütün enerjinizi oraya harcamış olursunuz dedi. Hani onu da bir vesile olmuş oldu. O şekilde iş aradım, bir işe girdim. Bir işte çalıştım. Gerçekten e, böyle dertler paylaşıldıkça acılar hafiflermiş. Öyle onun olduğunu gördüm yani. Tanıdığım insanlarla böyle derdini anlayabilecek insanlara derdini anlattığın zaman o yükün yavaş yavaş hafiflediğini gördüm. Yani o intihar şeyimden oradan vazgeçtim ondan sonra. Zamanla geçtikçe bu daha şey oldu. Gülten Hanım'a da bunu tavsiye ettim açıkçası ama Gülten Hanım içeride biraz daha o bana göre biraz daha böyle duygusaldır. Ben biraz olayları onun kadar duygusal bakamayabilirim yani. O hep böyle düşünür, aklında kurar, bir de şey yapar yani. Onun kalemi de güçlüdür yani. Biz evlendiğimizde de böyledir. Sever yani böyle yazmayı, şiir yazmayı ya da bir şeyler yazmayı sever. Bir yıldır her gittiğimizde halen bile gittiğimizde eğer mevzu Yusuf Kerim olursa ikimizin gözü dolar. Onun için elimden geldiği kadar e, çocuğun olayına girmemeye çalışıyorum. Hani başka meşguliyetlerle uğraşsın diye uğraşıyorum. Şu an içeride nasıl? İçeridekilerin durumu zaten malum içeride olan arkadaşlar da bilir belki. Yani hem o psikolojik sorunla içeriye girip belirli bir dönem bazen ilaçları verilmedi. Sağ olsun vekilimiz bir ara uğramıştı. Hani ilaçlarının özellikle zamanında verilmesiyle ilgili ilaçları verilmediği zaman kendisinin yatamadığını, artık bazen aklından artık neler geçiyorsa bilmiyorum ama çocuğu birkaç defa rüyasında gördüğünü anlatmıştı o zaman. Bu şekilde ilaçlarını 16 mı 17 kişilik yerde 35 kişi kalıyorlar. Şimdi bu insanların zaten hani orada olan insanların çoğunun suçunun olduğunu inanmıyorum ben. Çünkü gidip görüyoruz yani gerçekten masum insanlar yani şey olarak değil. Yani en azından kaldıkları yerle ilgili biraz yaşam alanlarını oluşturun. Şimdi 16 kişilik yerde 35 kişi, 36 kişi kaldığınız zaman her şey sıkıntı oluyor. Kendi sıkıntılarınızın yanında temizlik şeyi olur, oturduk muhabbet edeceğin ortam olur. O alan da daral. Orada çok sunulmuyor maalesef şu anda. Zaman geçtikçe biraz bugünlerde yani en son döneme geleyim. Biraz daha kendini eskiye nazaran daha iyiye doğru gittiğini ama hep dışarıdan da acaba artık bu içeridekilerin hep şeyi acaba bizimle ilgili de bir şey var mı? Bizi de düşünen var mı? Yani o kadar insan geliyor. Çıkabilecek miyiz? Çıkamayacak mıyız? Hep onun endişesindeler. Bazen açık görüşe gidiyorum. Açık görüşe gittiğim zaman hem mutlu oluyorum hem de oradaki ailelerin durumunu gördüğüm zaman hem de üzülüyorum yani. Bir ara gene böyle gittiğimizde Sayın Vekilimle görüşmüştür muhtemelen onlarla. Ziyaret etme sırasında görüşmüş. Çocuğu Bolu'da olan aile var. Bazen aylar geçiyor mesela çocuklarını göremiyor. Çocukları açık görüşe geldiği zaman küçük yaşta. Bu sefer ağlıyor, annelerine sarılıyor, bırakmak istemiyor. Yani o hali görünce insan üzülüyor. Belki de çocuk olduğu için hassasiyeti öyle artmış ama yani gerçekten hani şöyle artık yeter insan diyor yeter yani ne istiyorsunuz bu insanlardan diye insan söyleyesi geliyor.
Yani insanlara bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yazık yani, gerçekten yazık. Ülkeye de yazık. Ben şu anda şöyle düşünüyorum. Yani çocuğun o halde küçük yaştayken bu şekilde sanki böyle bir intikam alırcasına çocuğu eziyet ettiğin zaman bazen düşünüyorum, çocuk büyümüş olsaydı hani devletini, vatanı, milletini bunlardan dolayı nasıl sevecekti diye endişeye kapılıyorum yani. Nasıl sevdirecek? Yani bu yaşta bu kadar insanlara bu şekilde zulmedilmez. Gerçekten çoğu insanın bir suçu yok ama e, bir şekilde çektiriyorlar. Aynı dramlar sadece bizimle de sınırlı değil ki. Yani dediğim gibi yani dertler paylaşıldıkça bazen azalır. Başka kişilerin derdini dinlediğin zaman herkesin ve Allah kişiye kaldırabileceği kadar yük verirmiş denir ama hafiflemiş oluyor en azından. Son dönemlerde Gülten Hanım da e, şu anda kendince dikkatini başka şeylere dağıtmaya çalışıyor. En son işte öğrendiğim kadarıyla içeride İngilizce çalışıyor şu anda. Hatta birinci seviye İngilizce kitabı almıştım. Dikkatini oralara dağıtmaya çalışıyor. Yani bu şekilde e, söyleyeyim ben. Peki mesela bu süreçte hukuki olarak başvurduğunuz ya da işte aslında hakkınız olduğu halde alamadığınız ya da mağdur edildiğiniz durumlar var mıydı? Yani hukuki yönüyle içeride şu anda normalde başvurular yapıldı diye biliyorum. Ben çok hukuki yönlerini çok bilmiyorum ama başvuruların hepsi yapıldı. Peki Gülten Hanım'ın ne kadar süresi kaldı? Ya da denetimli hakkı veriliyor mu o hangi cezaevinde şu an? Denizli tipi kapalı cezaevinde 2 yılı kaldı. 2 yıl var şu anda. Çok geçmiş olsun diyorum Süleyman Bey. Buyurun vekilim. Ee, Herkese tekrar iyi akşamlar. Tabii Gülten Hanım'ı sonrasında çok insanlar düşünmedi. Hem anneyi hem babayı çok düşünmediler. Onlar büyük sıkıntılar çekti. Ben tabii tahmin etmiştim. Süleyman Bey'i sık sık arayıp halini hatırını sormaya çalıştık ama e, yani bahsettiği gibi çocuk toprağa gitti, anne cezaevine gitti. Kendisi de tüm eski hatıralarla bir evde kala kaldı. Bir taraftan eşini, bir taraftan çocuğu belki defalarca hatırladı. Ne bileyim halüsinasyona varan belki şeyler gördü, duydu. Ve tabii çok sarsıldı. Bir taraftan da anne acısını yaşayamadan cezaevine gitmek zorunda kaldı ve orada da tabii oldukça kötü şartlarda bir cezaevi, Sakarya Perizli cezaevi. Ben gittim gördüm. Çok kalabalık ve hak ihlalleri çok, sağlık hakkı ihlalleri çok. Yani ben en çok şuna üzülmüştüm. Gülten Hanım'ı orada gördüğümde gerçekten şok olmuştum. Neden? Hani en azından biraz atlatabilmiştir e, diye düşünüyordum ama çok tüm yoğunluğuyla yaşıyordu. Atlatamamıştı maalesef. Depresyonunu yenememişti. En az 3 psikiyatri ilacı kullanmak zorundaydı ve ilaçlarına da doğru dürüst ulaşamıyordu. Gerçekten buna çok öfkelenmiştim. Zaten hapishanelerde standart bir hadise, sağlık hakkı ihlalleri. Ama orada idareyle de konuşmuştum. Yani demiştim ben yani her şeyi affederim ama bunu affedemem. Yani bu kadının yaşadıklarını tüm Türkiye duydu Ee, ve acısını yaşayamadan cezaevine girdi ve burada da sağlıkla ilgili, ilaçlarına ulaşmayla ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu nasıl yani bu olacak iş mi yani? Kabul edilecek bir şey değil demiştim. Sonra biraz düzeltildi, ilaçlarına ulaşmaya başladı. Kendisini de işte kendisi belki teskin etmeye başladı. İlaçların desteğiyle, yardımıyla bir yere geldi ama tabii e, iletişimin devam etmesi lazım. Bir mahpus eşi yani şimdi mesela bu hikayede açıkçası şu an bu akşam konuğumuz olan Süleyman Sayın'ı
belki düşünen hiç kimse yoktu. Yani Süleyman Sayın, yani anne ile çocuk arasındaki bir dram yoğunluklu ön planda konuşuluyor. Ama bir de babanın yaşadıkları çok vahim. Bütün yük babanın omzunda. Yani sonuçta bir çocuk var. O bir çocuk. O hastalığıyla ilgili acılar yaşıyor. Bir tarafta cezaevinde anne var. O da oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyor. Ama bütün bunları ve daha fazlasını, çok daha fazlasını e, yaşayan bir baba var, Süleyman Bey. Ve anlattıkları gerçekten belki yaşadıklarının onda biridir. Çok daha şeyidir, fazlasını yaşamıştır. Bunu tahmin edebiliyorum. Yani bir keresinde bana şey anlatmıştı. Yani şimdi yine anlatıp acısını depreştirmek istemiyorum ama e, adımız Vicdan Vakfı ve o yüzden önemli bir hatıra. Süleyman Bey e, bunu belki tekrar anlatır. Yusuf Kerim annesi yanında yokken babasına çok çarpıcı bir cümle söylemiş. Demiş ki baba ben, hatta annesine mi demiş? Annesine sanırım demiş. Kendisi anneye kavuştuktan sonra o ayrıntıyı tam hatırlamıyorum. Ben de büyüyünce vicdansız olacağım demiş. Niye oğlum? Olur mu? Vicdansız olur mu bir çocuk? İnsan vicdansız olmayı özler mi? Demiş. Çocuk ya bana çok vicdansızlık yapıldı. Ben de büyüyünce vicdansız olacağım demiş. Şimdi yani düşünün bir parça bir çocuk yani. Bu bir parça bir çocuk yani. Hasta bir çocuk bu. Acılar çeken, kemik kanseri arkadaşlar. Yani ben hekimim biliyorum bu çocuklar çok acılar çeker. Çok ağrıları olur. Yani vücudu öyle sızlar ki ve böyle bir çocuğu annesiz bırakıyorsunuz. Bütün sıkıntılar, stresler bu çocuğa bu cümleyi söyletiyorsunuz. Var ya yer gök yıkılır yani aslında. Yani Allah Teala bize belli bir müddete kadar mühlet vermese yer gök yıkılır yani. Gerçekten bir çocuğa bunu söyleten zamanlarda yaşıyoruz. Yani, e, ben yine Süleyman Bey'e vereyim sözü. Teşekkürler. Teşekkür ederiz vekilim. Süleyman Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim bu programda bana yer verdiğiniz için. Güzel bir program oldu. Bize teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Ağzınıza sağlık. Yaşadığınız bu acılar son olsun. Umarım bu ahir ömrünüzde güzel zamanlar geçirirsiniz eşinizle birlikte.